Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bu videomuzdaki konumuz nedir biliyor musunuz? Aslında genel durum itibarıyla gerçek hayatta da sosyal medyada da bir insanın nasıl davranış sergilemesi gerektiğidir. Ve ben bu karaktere sahip bir insan mıyım? Bunun üzerine biraz konuşacağım. Ha, kendi üzerime konuşacağım ayrı bir şey. Dostlar, gerçek hayatta aslında olmaması gereken karakter özelliği üzerine de konuşacağım. Ben aslında arkadaşlar gerçek hayatta nasılsam YouTube'da da öyle içerik üretiyorum. Sanki çok anormal bir şeyler yapıyormuşum gibi görünebilir ama ben gerçek hayatta da dizimin üstüne atarak şey yapıyorum, konuşuyorum bazen. Bazen yürüyerek konuşuyorum. Bazen ne bileyim şarkı söylüyorum. Ya bunlar hep gerçek hayatımda olan şeyler. Ama olmaması gereken en büyük özelliğim nedir biliyorsunuz bu? Kendimi eleştirdiğim en büyük özelliğim. Belki başıma belaya getirebilecek en büyük özelliğim sivri dillilik. Ve bu sivri dillilik yüzünden hadi insanlarla kötü olmayı geçtim. Bakın burada iğneleyici bir söz söylemiyorum. Hadi insanlarla hani sıkıntı yaşamayı geçtim. Markalarla da sıkıntı yaşayabilirim. Dava yiyebilirim. Bu da sıkıntı. Mesela Turkcell'den dava yeme ihtimalim var. Çünkü Turkcell'e bayağı gömdüm. Yani durmadım yani. Tak 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 yerden yere vurdum adamlara. Kaldırdım indirdim yere vurdum. Kaldırdım indirdim yere vurdum. Şeyden kaynaklı. Bu yedekleme servisleri vardı ya bunların. Oradan kaynaklı. E, Kaldırdım indirdim yere vurdum. Kaldırdım indirdim yere vurdum. Şimdi dostlar velhasıl kelam. Bakın bu yüzden markalar bile dava açabiliyor. Hani hatasını söylememen gerekiyor. Bu sıkıntılı bir durum. Hatayı gerçi doğru da bir söylemde söylersen sıkıntı değil. Ama benim gibi önü açık göründü böyle pata 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 söylerseniz dava yersiniz. İnsanlarla aranız hiç iyi olmaz. Markalarla da aranız hiç iyi olmaz ki benim hiçbir markayla şu anda anlaşmam yok. O kadar büyük bir kanal da değilim. Ama dostlar ben size şöyle örnek vereyim. Şimdi benim niye bu kötü özellik olarak görünüyor? Belki bir kavga bu yüzden çıkar mesela. Veya ne bileyim genelde e, ne bileyim bir olay bu şekilde yani cereyan ederse genelde sıkıntılı bir insanla benim aramda olduğu zaman ki bunu iğnelemek için yine söylemiyorum. Şey olarak diyorum genel olarak başka birisiyle sallıyorum bir ortaklı bir iş yaptım diyelim. Bu başka birinin karşısına çıkmasın veya çıksın diye uğraşmıyoruz. O da ayrı bir şey de. Şimdi işin içinde sıkıntı yaşayabileceğimiz bir sürü şey var. Ben arkadaşlar daha kuzenimle çektiğim bir videoda bile rahat edebileceğimi bildiğim için çocuğun bir tanesi geldi dedi ki bana ben görüneyim mi videoda? Ben dedim ki kanka görünmek istiyorsan görün ama daha sonradan sen benim yüzümü kaldır bilmem ne diyorsan onu dert edeceksen ben onu yapamam dedim. Bak öyleyim dedim. Ben o kadar bilmiyorum işi dedim. Sen istiyorsan gel görün ama yok. Ondan sonrası beni kaldır dersen kaldıramam. Olmaz dedim. Muhabbetten istifade. Zaten o videonun içinde o kısım var. Ayrı bir şey de. Dostlar e, işin içinde tarz oluşturmak varsa bu konuşma tarzınızı da değiştirmeniz gerekiyor bazen. Kendi üzerinize alınacağınız şeyler var, alınmayacağınız şeyler var. Bu da bir insanda olmaması gereken bir huydur. Şimdi ben kendi üstüme alınıyor muyum? Bazı konularda evet ama bazı konularda hayır. Alınabilecek konular var, alınamayacak konular var. Bu her konuda bir insan üstüne alınırsa zaten o zaman bu fanusta yaşamaktan farklı bir şey olmaz. Ben her konuda kendi üzerime alınıyorsam zaten salak.
pozisyonuna düşerim. O bana bunu dedi, bu bana bunu dedi gibi bir şey oluyor bu. Bunu takıyor musun kafaya? Takıyorsan aklına sağlık. Bittin. Ben de bittim, sen de bittin, o da bitti, Ahmet de bitti, Mehmet de bitti, Alex de bitti, Mahmut da bitti. Herkes bitti. Dünyada 8 milyar insan var, hepsi bitti. Yani olmaz. Öyle bir dünya yok. Ben bu tarz insanları sevmem. Kendimde de bu huyu sevmiyorum. Bu davranışı sevmiyorum. Hani biraz iğneleyici de konuşmak bazen iyi oluyor, ayrı bir şey de. Ama aşırı iğneleyici konuşunca da şey olmuyor dostlar. Bu iğneleyici konuşma da kime göre neye göre? Bana göre eleştiri bir iğneleyici konuşma değildir. Veya bir insanın kötü yaptığını söylemek de genel olarak başka bir insanın kötü yaptığını söylemek de iğneleyici bir davranış değildir. Bana sen bunu kötü yapmışsın deseler ben bunu iğneleyici bir davranış olarak görmem. Eğer küfür etmiyorsa veya ne bileyim direkt küfürlü bir yorum yazmadıysa ne bileyim iğneleyici bir şeylik olarak görmem. Ama görmek ve görmemek arasındaki fark da budur aslında. Bazı insanlarda farklı işliyor bu. Ben bunu şimdi iğnelemek için söylemiyorum. Yemin ederim ki doğru olduğu için söylüyorum. Birileri üzerine değil. Genel toplumumuz üzerine dostlar. Genelde toplumumuz bu şekilde. Ne diyeyim yani oldum olası ben bu karakterdeydim. Bundan sonra değişeceğim ayrı bir şey de. Daha az iğneleyici veya hiç iğneleyici olmayan şekilde konuşmaya çalışacağım. Hani videolarda daha da fazla kendimi sıkacağım. Çünkü başıma belki gelir, belki gelmez. Bunu bilmek zor bir şey. Birileri öldürebilir. Bunu iğnelemek için yine söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Ee, e, Ya bir marka dava açıp veya işte benim peşime keskin nişancı takabilir. Fakir bir insanım sonuçta. Başıma para koyup öldürebilirler. Hani bu da olabilir. Bu da sıkıntılı bir durum. Şimdi iğneleyici konuşmak benim için çok artık sorun olmaya başladı. Bunu düzeltmek gerekiyor. Bunu düzeltmek için de daha az iğneleyici ortamda bulunmak lazım. Bir de dostlar aslında bir insanın iğneleyici konuşuyorsa da o aslında ailesinden geçen bir özelliktir o insana. Ailesi de bazen çok iğneleyici konuşuyorsa o insana karşı o insan da o insanlardan örnek alıp yapıyorsa e, işin ehliyse o insan sıkıntı olmaz. Kendini nasıl tutacağını biliyorsa sıkıntı olmaz. Bu genel geçer bir kanundur. Şimdi siz kimseniz neyseniz bu önemli değil bazı insanlar için. Bu genel olarak bazı insanlar için. Bir insan veya birçok insanı da kapsayabilir bu iş. Yani dostlar ben kendimden örnek vereyim dediğim gibi. Benim belki de en sevmediğim, bundan sonraki en sevmeyeceğim özelliğim budur. İğneleyici konuşmak. Belki milleti biraz da kırıyor da olabilirim bu konuda. Bazen aşırı sinirlendiğim videolar oluyor. Küfür de ediyorum. Kendi karakterime yakıştıramıyorum. Bunu da silmeye çalışacağım. Çünkü dostlar bu genelde olmaması gereken bir özellik. Ben aile kanalı gibi iş yapmaya çalışıyorum. Bir nevi şimdi ailede küfür olur mu abi? 5 yaşındaki çocuk küfür eder mi? Etmez. Öğrenmediği sürece. Bu da mantıksız bir şey. Ve ben bunu artık karakterime yedirmeye çalışacağım. Her şeyi silip baştan kurgulamayacaksın dostum. Elinde olduğu kadarıyla gelişeceksin. Bunun olması gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi siz kimseniz değilseniz o ayrı bir şey. Ayıysanız bile ayı bile eşine öyle konuşmaz. Ayrı bir şey. Hani örnekten yola çıkarak. İngilizce konuşma yapmak bile bazen ilişkilerde kötülüğe yol açabiliyor. Bu sadece arkadaşlık değil. Sevgililikte de aynı, evlilikte de aynı. Aile ilişkilerinde de aynı. Şimdi öyleyse bir yerde bittiğinizi anlamanız gerekiyor. Durmanız gerektiğini anlamanız gerekiyor. Ben artık buralarda durmam gerektiğini anlıyorum ve daha da fazla iş yapmamaya çalışıyorum. Çünkü dostlar bir gün hani birileri gelip vurabilir veya bu korku olmasa bile bir marka dediğim gibi gizli bir katil tutup peşime düşürebilir. Eğer çok büyüdüğü zaman gelirse bu kanaldaki bilemiyorum gelir mi de dolaylı yoldan.
Şimdi dostlar, sıkıntı olacaktır. Yani benim için bu da bir sıkıntı. Çünkü hani bu genelde insanları dediğim gibi üzüyor veya kırıyor veya önceden hani sıkıntılı olduğumuz insanlar da bunların etkisi altında kalabiliyor. Yani o yüzden çok da artık iğneleyici konuşmamak şartıyla veya hiç iğneleyici konuşmamak şartıyla bazı konuları artık konuşmamaya çalışacağım. Her şeyi açmaya ne gerek var zaten? Ben aslında aile kanalı olmam gerekirken her şeyi açtım anasını satayım. Her şeyi yani gerçekten bu benim en büyük hatam oldu ya. Anam babam bütün her şeyi niye açıyorsun ki? Kimsenin aşk hayatını ne yapsın? Veya bilmem kimin hayat hikayesini ne yapsın anasını satayım? Yani bilmem kimin aşk hayatının hikayesini ne yapsın adam? Yani sen niye bunu açıyorsun ki? Kendime bunu bazen çok soruyorum dostlar. Ha, belki videolar iyi olduğu için silmiyorum ama içimde de bunu soruyorum. Hani bana onlar kazanç elde ettirecek mi? Veya hadi kazanç elde ettirdi diyelim. Ne kadar kazanç elde ettirecek? İçimde kalan bir uhdedir bu soru. Bilemiyorum ki ne olacak, nasıl yapacak? Sıkıntılı bir durum. Bunu bilebilmek çok zor bir şey dostlar. Elinizden bir şey gelmiyor ya, o da kötü. Şimdi köşeye çekilip ağlamak da saçma. Bilemiyorsunuz. Bazen hani ne kadar hata yaptığınızı bilebilmeniz zor oluyor. Çünkü bu hayat her zaman hatadan oluşur ya. Hatayı düzeltirsen tamam, o hata olmaktan çıkar ama hep hatayı da yaparsan geri zekalı olursun. O da ayrı bir şeydir dostlar. Hani burada bilimsel bir gerçeklik konuşmuyoruz sonuçta. Hayattan olan bir şeyi konuşuyoruz. Ben hep küfür ediyorsam, bu küfür bir hataysa, bunu düzeltmediğim halde ben geri zekalı olurum, mal olurum, salak olurum. Bu kafadayım ben. Aşağılık bir insan olurum. Ya dostlar, ben artık çok samimi bir profil yapmaya çalışacağım kendi içimde de. Size de çok samimi bir profil yapmaya çalışacağım. Hani ne küfür olacak ne bir şey olacak. Ben de küfür etmeyeceğim. Küfür edilmeyecek. Yani bu kanalın ana içeriği belliydi. Ana olayı belliydi. Ben aile kanalı gibi yapacaktım. Olmadı. Artık kendime biraz aile kanalına çevireceğim. Ki ailenizin bir evladı gibi konuşacağım hep. Yani sizin ortamınıza uygun olmayabilirim, ayrı bir şey. Ama konuştuğum konular size uyuyorsa deyin. Sen ne kadar iyi konuşuyorsun. Veya yine de sizin fikriniz demeye de bilirsiniz. Hani bu da kötü, bu da iyi gibi bir yorum da atabilirsiniz bu videoya. Önemli olan budur benim için. Kanıtlarıyla söyleyin. Ne söylemişim, ne yapmamışım. Bu önemli bir şey benim için. Neyse, görüşmek üzere. Bay bay. Like, yorumlamayı unutmayınız.